Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bugün sizlerle yine top model çalıştığımız farklı bir robası olan çocuk yeleği çalışacağız. Bu sefer biraz daha büyük bir beden çalışacağız. 3-4 yaş için uygun olan, hatta zayıf çocuklar için daha büyük yaşlara da olabilir. Video içerisinde ölçü tablosu paylaşacağım. Oradan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Santim olarak ilerleyeceğiz. Sayı da vereceğim. Santim olarak da ilerleyeceğiz. Gerçekten oldukça güzel bir model oldu. Ben çok sevdim. Bir önceki Top yeleği modelimize çok benziyor. Alt kısımları zaten birebir aynı. Sadece robasını farklı çalıştık. Yakasına çiçek modeli yapıştırdım. Bunu da dilerseniz yine yorumlarda yazarsanız yapımını paylaşabilirim. Eğer şimdi hazırsanız yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi göstereyim hemen şöyle. Yine bir bebek ipi kullanacağız. 250 metre uzunluğunda bir bebek ipi. İpim Nako Elite Baby. Sizler bu uzunlukta, kalınlıkta dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz. Daha farklı ipleri ben denemedim arkadaşlar. O yüzden olur mu olmaz mı kesin bilgi veremiyorum. Ama zaten video içerisinde sizlere santimle de ölçü vereceğim. Eğer daha farklı ip kullanmak isterseniz o şekilde de devam edebilirsiniz. Tığım 2,5 numara. 2,5 mm 4 numara arkadaşlar. Bunlar örgü yün ip tığı arkadaşlar. Dantel tığı değil. Bazen yorumlarda arkadaşlarım soruyor. O yüzden hani karışabilir. Buna dikkat edelim örgülerimizde. Dantel tığında daha farklı, daha ince olabiliyor. Çünkü. Şimdi örgümüze başlayalım. Ön taraftan başlayacağız arkadaşlar. Zincirimizi, ilk çektiğim zincirimi saymıyorum. Devam ediyorum. Şu an 30 zincir çektim. Hemen bir ölçelim. Dediğim gibi santim üzerinden gideceğiz. Çok daha rahat olacak. Şu an 14 santim arkadaşlar. 16 santime tamamlayacağım. 30 zincirde. Hemen bir bakalım. Evet. Şu an 38 tane zincirimiz var. 38 zincirim benim 3 yaş için çok uygun arkadaşlar. 3-4 yaş için uygun olacak. Aşağı yukarı 16-17 santim. Hemen burada ekrana tablo yansıtacağım arkadaşlar. Beden genişliği yazan kısımda atıyorum 4 yaşa 32 santim yazıyor mesela. O 32 santimi 2'ye bölün. 16 santim 2 ön için kullanacağınız santim ölçüsü olacak arkadaşlar. Daha büyük ve daha küçük yaş için de yine tabloda gördüğünüz gibi yazıyor. Dediğim gibi beden genişliği yazan kısmı 2'ye bölün. Sağ ve sol taraf olaraktan kullanabilirsiniz. Şu an bir tane de fazladan zincir çekiyorum ve bir son çektiğim zinciri atlayıp yanındakine sık iğne yapıyorum. Bu şekilde her zincirin üzerine sık iğnemi yaparak devam ediyorum. 38 tane zincirim vardı. 38 bir tane fazladan çektik. 39 oldu. Ne yaptık? Bir tane zinciri atladık. Geriye 38 tane kaldı. 38 tane de sık iğnemiz olmuş olacak.
Her zincire bir kere batarak devam ediyorum. Bakın tığıma ip almıyorum. Direkt batıyorum. Çok kolay yapımı arkadaşlar. Ecemci Örgüler YouTube kanalında paylaşılan bir model. Rica ettim. Ben de paylaşabilir miyim diye. Kabul etti. Tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hoşuma giden bir model. Bir önceki Topi Top yelek videomda sevilmişti. Yine benzer bir model zaten arkadaşlar. Onda zorlanan arkadaşları bu modeli daha kolaylıkla yapabileceğine inanıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum. Dibine en son yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. Eğer oraya batmazsak sık iğne sayımızda eksilme olur arkadaşlar. Dikkat edelim. Yine bu sırada da 38 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonuna kadar devam edelim. Sayımıza dikkat edelim. 38 tane. Yani benimki 38 tane. Sizler de kaç tane sık iğne olarak devam ettiyseniz o kadar olsun. Arttırma veya eksiltme olmasın. Sıra sonunda görüşelim. Sıra sonuna geldim. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve dönüyorum arkadaşlar. Yine tekrar dibine aynı yere batıyorum. Devam edeceğim ama bu sefer eksiltme yapacağım. Eksiltmemi nasıl yapacağım? Battım. Yandaki sık iğneye aldım. Direkt geçiriyorum. Hani sıra sonlarında kullandığımız bitirme CC tekniği var ya arkadaşlar. O şekilde. İlk yaptığım sık iğne ile beraber sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toplam 7 tane eksiltmemi yaptım arkadaşlar. Şimdi sık iğne olarak devam edeceğim. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyeceğim. Daha küçük yaş yapmak isterseniz eğer mesela 1-2 yaş için burayı 5 tane eksiltme yaparak tamamlayabilirsiniz. 38 tane sık iğnemiz vardı. 7 tane eksiltme yaptım. Toplamda 31 tane sık iğnem kaldı. 31 sık iğneyi bu şekilde sık iğne örerek devam edeceğim arkadaşlar. Daha sonra toplamda 12-13 sıra kadar bu 31 sık iğneyi öreceğim. Devam ediyorum. Dediğim gibi arkadaşlar bu 31 tane sık iğnemi 12-13 sıra boyunca öreceğim. Sizler yine tablodan yararlanabilirsiniz. Kol altıdan sonraki santimine bakıp orayı burayı o kadar işleyebilirsiniz arkadaşlar. Daha devam edeceğiz ama ben videoyu sonuna kadar izleyip o şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Burası bizim koltuk altı kesimimizde. Daha yaka kesimimiz de olacak. Ben 12 sıra boyunca öreceğim. Kaç santim olduğunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Hemen sıra sonuna kadar gelelim. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. Bir tane zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Burayı eksiltmiştik. Artık o 7 tane sık iğneyi işlemeyeceğiz. Tabi dediğim gibi orası sizin için 5 sık iğne de olabilir arkadaşlar. Daha büyük yapacaksınız. 8-9 sık iğne de olabilir. Çocuğunuzun bedeni de burada çok önemli. Çünkü belli bir yaştan sonra kalıplar gerçekten standart ölçülere göre olmuyor. Daha zayıf çocuk olabiliyor. Daha kilolu bir çocuk olabiliyor. Bunu göz önünde bulundurarak yapın. Eğer sipariş alacaksanız da müşterinizden bence ölçü alın. Özellikle 1 yaş sonrası için. Çünkü her çocuğun gelişimi bir olmuyor. Bebeklerde hemen hemen yine aynı oluyor ama onda bile değişiklik gösterebiliyorken 1 yaş sonrasında çok daha değişiklik gösterebiliyor ölçüler. Buna dikkat edin. Ölçü ayarladıktan sonra zaten yapımı çok kolay bir model. Tığ işi. Şimdi dediğim gibi 12-13 sıra boyunca öreceğim. Daha sonra kaç santim yapmış bunu da sizinle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Şu an 12 tane sıramı ördüm. Geliyorum. Bir tane zincirimi çektim ve döndüm. Burada devam edeceğim. Şimdi yine sık iğne ile. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Şimdi 20 tane sık iğnemi yaptım. Geriye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane sık iğnem kaldı. 11 tane sık iğnemi artık yaka için kullanacağım. Yani burası benim yaka kısmım olacak. Şu şekilde. Görelim. Burası koltuk altım. Burası yaka kısmı. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum ve dönüyorum. Artık bundan sonra eksiltme veya arttırmamız kalmadı. Düz bir şekilde bu 20 sık iğneyi öreceğim. Toplamda 13 santim olana kadar öreceğim. Aşağı yukarı yine 13 14 sıra olana kadar devam etmiş olacağım arkadaşlar. Yine bittikten sonra sizinle santim ölçüsünü paylaşacağım. Bu şekilde hiç ekstra bir şey yapmıyoruz. Böyle devam ediyoruz. 20 ilmeğimi toplam 14 sıra boyunca öreceğim. Ama dediğim gibi yine bittikten sonra sizinle santim ölçüsü paylaşacağım. Sizler o şekilde devam edebilirsiniz. Lütfen tekrar belirtiyorum. Videonun başında verdiğim tablo ölçüsünü, ekran resmini alın. Eğer net değilse internetten ölçü çocuk beden tablosu olarak aratırsanız tablolar çıkıyor. Tablolar hemen hemen birbirinin aynısı. O tablolardan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde sık iğnelerimi işliyorum.
Bakın burada kesme işlemi yaptıktan sonra buraya hiç devam etmedim. Her zaman burası sıra sonum oldu. Zincirimi çekip döndüm. 14 sıra boyunca sık iğnemi işleyeceğim. Dediğim gibi ölçeceğiz. Eğer yeterli uzunluğa geldiysek artık ipimizi kopartacağız. Evet arkadaşlar, ön tarafımızın bir tarafını bitirdik. Toplamda kaç sıra ördüm? Yaka kesintimiz burası. Hemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. 17 sıra boyunca ördüm. 14 sıra örürüm diye tahmin ediyordum ama istediğim uzunluğa gelmedi. Şimdi santim olarak da vereyim. 14 santim arkadaşlar. Bu şekilde yaptım. Hemen diğer tarafımız için bunu alayım. Diğer ön parçası için arkadaşlar, ben şu şekilde yine aynı sayıyla başladım. 38 sık iğne ördüm 2 sıra boyunca. Bu şekilde. Şimdi burada arkadaşlar sık iğnelerimi işlemeye devam edeceğim. 3. sırada. Devam ediyoruz. Henüz azaltma yapmadım. Devam ediyorum. Kaç ilmek kaldı sayalım. 1 2 3 4 5 6 7. 2 tane daha yapıyorum. Evet, şimdi 7 tane ilmeğim kaldı arkadaşlar. Burada biliyorsunuz ki bu tarafa doğru gelmek için 7 tane ilmeğimi eksilterek gelmiştim buraya. Şimdi burada 7 tane ilmeğimi bırakacağım. Bir zincir çekeceğim ve döneceğim. Bu şekilde arkadaşlar koltuk altı bu tarafa gelmiş olacak. Şu şekilde. Buradaki koltuk altımız burada. Bu taraftaki koltuk altımız da burada. Siz de buna dikkat edersiniz. Şimdi devam edeceğim. Yine aynı sıra sayısı kadar öreceğim. Diğer tarafta kaç sıra ördüyseniz bu tarafta da o kadar örün. Yaka kesimine gelene kadar. Yaka kesiminde de yine dikkat edelim. Burada da yaka kesimimiz bu taraftan olacak arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarafı kaç sıra boyunca ördüyseniz, bana göre şu an bu sol tarafta duruyor. Bu tarafı kaç sıra boyunca ördüyseniz şurayı arkadaşlar, burayı da yine o kadar örelim, gelelim. Evet, 14 sıra boyunca işledim arkadaşlar, sık iğnelerimi yaptım. Şimdi yaka kısmına kesmeye geleceğiz. Yaka kısmında bu sefer arkadaşlar eksilterek yapacağız. Şu son yaptığım sık iğnenin tepesine batmayacağım. Hemen onun yanındakine şu şekilde birleştirme yöntemiyle yapacağım. Diğer yakada 3 oldu. 4 5. Diğer yakada arkadaşlar kaç tane eksiltme yaptıysak burada da o kadar eksiltme yapacağız. Sayalım bakalım kaç tane yapmışız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 tane eksiltmemizi yapmışız.
Yani 11 kere bu şekilde sıra başında birleştirme tekniği olarak kullandığımız CC tekniği ile eksiltmemizi yapacağız. Sayalım: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane eksiltmemi yaptım. Geri kalan sık iğnelerimi hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan artık devam edeceğim arkadaşlar. Her sırada her sık iğnenin tepe kısmına sadece bir kere batacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Şöyle iki parçayı yan yana görecek olursak, bu şekilde devam edeceğiz. Çok kolay ve çok gösterişli bir model. Eminim yapacak olan bütün arkadaşlarım çok beğenerek ve zevkle işleyecekler. Şimdi bu yaka kısmımızda burada kaç sıra yaptıysak arkadaşlar, burada da yine aynı sayıda yapacağız ve artık kesimimizi yapacağız. Evet arkadaşlar, iki tane yan önlerimizi bitirdik. Şu en alt sıra düz taraf öne gelecek şekilde koyabilirsiniz. Mesela ön tarafı bana baktığında bu taraf buraya geliyor. Pardon. Buraya geliyor. Bu da buraya geliyor. Bu şekilde önlerimiz bitti. Şimdi arka tarafa başlayacağız. Arka taraf için arkadaşlar, altta başladığımız zincir sayısı 38 38 76, 4'er tane sık iğnemiz düğme için gidecek. 4 tane sık iğne eksik başlayacağız. Yani 76, 4 tane çıkartacağız. 72 tane zincir çekeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve 74 tane zincirimi çektim. Bir tane fazladan çekiyorum dönüş zincirimi. Hemen yanına batıp sık iğnemi yapıyorum. Yine komple sık iğneden oluşuyor arka tarafımızda arkadaşlar. Aynı mantık önlerle, sadece yaka kesintimiz yok. Koltuk altı kesintisi yine yapacağız. 2 sıra sık iğne işledikten sonra, bu şu anki işlediğim sırayla birlikte bir sıra daha sık iğne işleyelim. Daha sonra koltuk altı kesiminde görüşelim arkadaşlar. Bu şekilde düz 74 tane sık iğnemi işleyeceğim 2 sıra boyunca. Evet, 2 sıra boyunca düz sık iğnelerimi ördüm arkadaşlar. Dediğim gibi benimki 3 yaş üzeri, o yüzden biraz büyük. Sizler artık beden genişliğini ölçersiniz. Oradan zaten beden genişliğini 2'ye bölüp önleri yapacaksınız. Tamamı, yani toplam santimde arka için yeterli olacaktır. Şimdi önlerde koltuk altında 7 tane kesme yapmıştık.
Burada da yine iki taraftan 7 tane sık iğnemiz keseceğiz. İlk sık iğnenin tepe kısmına batmayacağım. 1 sayıyorum. Hemen yanındakine yine CC tekniğiyle birleştirme yaptığım teknikle eksilterek devam edeceğim. 2 oldu. 3 4 5 6 7 devam ediyorum. Sık iğne olarak 7 tane eksiltmemi yaptım. Sonda 7 tane sık iğnem kalana kadar normal bütün sık iğnelerimi işleyeceğim arkadaşlar. En sonda 7 sık iğne tepesi kalana kadar bu şekilde devam edeceğim. Arkası da önleri kadar bir o kadar kolay yapması. Biraz sizlerle birlikte işleyelim. Daha küçük yaş yaparsanız koltuk altını mesela 5 ilmek kesebilirsiniz arkadaşlar. 4 ilmek kesebilirsiniz. Bu dediğim gibi biraz çocuğun bedeniyle de alakalı. Bir yaş üzeri bedenlerde gerçekten dikkat etmek lazım çocuğun zayıflık veya kilo durumuna. Çünkü bunlar standart ölçüler. Tam tutmayabilir. Devam ediyorum. Sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 3 tane daha işleyeceğiz. Tekrar sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnem kaldı. Bir zincir çektim, döndüm. Bu taraftaki eksiltmem de bu şekilde olacak arkadaşlar. Ondan sonra devam ediyorum. Artık eksiltmemiz bitti. Arka tarafı kalan ilmekleri düz bir şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Artık artırma eksiltmemiz yok arka tarafta. Ön tarafı toplam bu ilk sık iğne sırasından son sık iğne sırasına kadar toplam kaç sıra ördüysek arka tarafı da yine arkadaşlar bu ilk sık iğne sırasından son ilmek sırasına kadar aynı sayı olacak. Yani burada kaç sıra sık iğne yaptıysak burada da yine toplam o kadar sık iğnemizi yapacağız. Bu şekilde arkamızda tamamlayalım. Daha sonra artık devam ederiz kalan bölümlere. Evet arkadaşlar, şimdi arka tarafını da bitirdim. Artık birleştirmeye geçeceğiz. Şu şekilde ilk sıranın düz tarafı bize bakacak şekilde yerleştireceğiz. Pardon. Bu tarafı yine bu da şu şekilde bu tarafın olacak. Evet, bu şekilde birleştirmemizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi arka tarafta çok pardon. Arka tarafta ipimi kesmedim. Burası ön tarafımız. Bunu hemen şu şekilde ters çeviriyorum. Tersten birleştirme yapacağım çünkü. İpim hala takılı. Şimdi buradayken son yaptığım, yakın çekmeye çalışacağım.
Sık iğnenin tepesine batıyorum. Ön parçamdan da ilk sık iğnenin tepesine batıyorum. Yine CC tekniğiyle birleştiriyorum. Her karşılıklı ilmeği birbirine CC tekniğiyle birleştiriyoruz. Bakın. Bir arkadan bir önden sık iğne alarak birleştiriyorum. İsterseniz dikerek de birleştirebilirsiniz. Sizin için nasıl uygunsa o şekilde yapabilirsiniz. Ama böyle de oldukça güzel görünüyor. Komple bütün ön taraftaki sık iğnelerim bitene kadar birleştirmeye devam edeceğim. Son sık iğnem kaldı. Onu da birleştiriyorum. Bir tane zincirimi çekip ipimi keseceğim. Evet. Bakın şimdi şu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Aynı şekilde bu parçamızı da, burası düz tarafı, arkaya tersini çevirip şu şekilde arkaya tersini çeviriyorum. İpimi takıp yine burada da ön taraftaki sık iğnelerimin hepsi bitene kadar birleştirmemi yapacağım. Evet. Şimdi yan tarafları birleştireceğiz. Yine ters taraftayım. 2 tane sıram var zaten burada. O 2 sıramı da yine CC tekniğiyle birleştireceğiz arkadaşlar. Hem şuradaki 2 sırayı hem de buradaki 2 sırayı. Şu şekilde ilk trabzana batıyorum. Karşıdan da ilk trabzana batıyorum. Birleştirme yöntemiyle birleştiriyorum. Sonra ikinci sırada yine birleştirme yöntemiyle birleştirip bir zincirimi çekiyorum. Hemen ipimi burada kesiyorum. Daha sonra diğer yan tarafı da yine CC yöntemiyle birleştireceğiz. Evet arkadaşlar, şu şekilde robamız bitti. İplerimi de temizledim. Daha sonra düğmelerimizi ve süslememizi yapacağız. Şimdilik robamız bu kadar. Şimdi tığıma şu şekilde bir zincir atıyorum. Burada arkadaşlar bir sıra düz sık iğne gideceğim. Çünkü modelimi ters taraftan koymam lazım. Şu şekilde ilk sık iğnenin olduğu yere battım. Tekrar bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanına batıyorum. Bir sık iğne. Bu şekilde bütün robanın etrafını sık iğne ile döneceğiz arkadaşlar. Şuraya geldiğimizde beraber devam edelim. Koltuk altı birleştirmeye geldiğimizde beraber devam edelim. Her kutuya bir kere sık iğne yapıyoruz. Evet. Şimdi birleştirme yaptığımız yerde bakın şurası CC yaptığımız yer. Oraya bir kere batıyorum. Bir sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Sadece bir tane yapıyoruz arkadaşlar.
alttan kestiğim ip çıktı. Daha sonra yine devam ediyoruz. Battığımız yerler ilk başlangıçta çektiğimiz zincirin diğer tarafta kalan kanadı. Yani zincir çektik, sık iğne ile devam ettik ya. Zincirin altta kalan kanadına batıyoruz arkadaşlar şu an. Bu şekilde bir sıra sık iğnemizi gidip gelelim. Evet, geldim, şimdi örgümün ters tarafındayım arkadaşlar. Bir tane zincirimi çektim. Hemen ilk dibine sık iğneye bir sık iğne yapıyorum. Bir, iki sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğneye, şimdi şu şekilde yakından göstereyim. Sık iğnemizin iki tane kanadı var. Biri bu tarafta bana bakıyor. Biri de dışarıya bakıyor. Ben bana batan tarafa değil, dışarıya batan şu kanadına işlem yapacağım. Bir, iki sık iğne atlıyorum. Üçüncü sık iğnenin dışa bakan kanadına batacağım. Trabzan yaparak tığma ipimi aldım. Üçüncü sık iğnenin dışa bakan kanadına, bakın bu kanadına batıyorum. Aynı yere, yani bu kanadın içerisine toplamda 7 tane trabzan yapıyorum. 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 1 2 zincir, 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Buna normal batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Tekrar tığma ipimi aldım. Bir tane sık iğne atlıyorum. İkincinin tek kanadını alıyorum. Bakın. Bir, iki kanadı var. Ben dışa bakan kanadını alıyorum. Yine bu kanadın içerisine 7 tane trabzan yapıyorum. Bir, iki sık iğne atlıyorum. Üçüncüye sık iğne yapıyorum. Normal battım. Tekrar tığma ipimi aldım. Bir zincir atlıyorum. İkincinin tek kanadını, sık iğnenin tek kanadını alıyorum. İçerisine 7 tane trabzanla dolduruyorum. 3 4 5 6 7. 1 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne normal batıyorum. Sık iğne batarken normal batıyoruz tepe kısmına. Tekrar tığma ipimi aldım. Bir sık iğne atlıyorum. İkincisinin tek kanadına trabzanlarımı dolduruyorum. Bir önceki topi top yeleği modelimden yapan arkadaşlarım burayı daha kolay yapacaklardır. Her zaman topi toplarımızı sık iğnenin tek kanadına yapacağız. 1 2 sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Arkadan topi toplarımız arkadan böyle gözükecek. Bir tane daha yapalım. Sık iğne yaptım. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerinin arka kanadına şu şekilde arka kanadına batıyorum. İçerisine toplam 7 tane trabzan yapıyorum. Bir iki sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne batıyorum. Bakın gördüğünüz gibi topi toplarımız olmaya başladı. Şimdi bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Sık iğneden sonra
sık iğne yaptıktan sonra bir sık iğne atlıyorum. İkincisine topi top yapıyorum. Pardon. 1 2 3 4 5 6 7. Topi toptan sonra 2 tane sık iğne atlıyorum. Üçüncüsüne sık iğne olarak batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gelelim. Son topi topumuzu yapınca bekleyelim. Son topi topumu da yaptım. Bir iki tane sık iğnemi atlıyorum. Üçüncüsüne yani sona sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 tane zincir çektim ve döndüm. Bakın, ilk sırada kenarlar sık iğne ile başladı. Sık iğne ile bitti. Bu sırada trabzanla başlayacağız. Peki nasıl? Tığma ipimi aldım. 3 tane zincir çektiğim yerin hemen dibindeki yani son battığım sık iğnenin üstüne 1 2 zincirle beraber 3 tane trabzanım olmuş oldu. Şimdi bunu 7 tane trabzan yaptık ya. 3 bu tarafta, 3 bu tarafta, ortadaki dördüncüye batarak sık iğne ile birleştiriyorum. Tığma ipimi aldım. Arada yaptığımız sık iğnenin bu sefer dışa bakan kanadını aldım. Şimdi de buraya 7 tane trabzan dolduracağım. 2 3 4 5 6 7. Şimdi bu topi topumda hemen yanındaki topi topun tepesine batıyorum. Buraya normal batıyorum. Tek kanat değil arkadaşlar. Normal batıyorum. Sık iğne yaparak birleştirdim. Tekrar ipimi aldım. Aradaki sık iğnenin tek kanadına batıyorum. Buraya batıyorum. Ve yine 7 tane trabzanla dolduruyorum. Daha pufuduk olsun isterseniz 8 tane ile de yapabilirsiniz. Az olsun isterseniz 6 tane ile yapabilirsiniz. Ama bence en ideali 7 tane trabzan. Tepesine battım, birleştirdim. İpimi aldım. Aradaki sık iğnenin tek kanadını alıyorum. Trabzanla doldurmaya devam ediyorum. Bakın 1 2 3 dördüncüsünün tepesine sık iğne ile birleştirdim. Bu şekilde topi toplarımız şimdi 1-2 sıra daha yaptıktan sonra daha belli olacaktır. Pofur pofur bir model. Yapması gerçekten eğlenceli. Normal modellere göre biraz daha fazla ip gidiyor. Çünkü doldurarak işliyoruz. Topi toplar her zaman sık iğnenin tek kanadına olacak. Sık iğnelerimizi normal batıyoruz. Burada da arkadaşlar yine sıra sonuna kadar devam edelim bu şekilde. Unutmayın, topi topların başına bu şekilde sık iğne yapıyoruz, birleştiriyoruz bu şekilde. İki topi topun arasındaki sık iğnenin de tek kanadını alıp 7 tane trabzanla dolduruyoruz. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, şöyle bir göstereyim, ondan sonra devam edelim. Şimdi ikinci sıramızı bitireceğiz.
topi toplarda. Sıra sonundayım. Bu sıranın başında ne yapmıştık? 3 tane trabzan yapmıştık. Şimdi son topi topumu yaptım. Hemen yanındaki topi topun tepesine sık iğne ile birleştirdim. Daha sonra alt sıradaki şurada sık iğne yaptığım yerdeki sık iğneye batıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Yani sıraya 3 tane trabzanla başladıysam 3 tane trabzanla bitiriyorum. Bir tane zincirimi çektim. Döndürdüm. Şimdi bu sırada 3 trabzanla başladıysak bu sırada sık iğne ile başlayacağız demektir. Bir zincirimi çektim. Hemen dibine bir sık iğne yapıyorum. Tığma ipimi alıyorum. Hemen buradaki sık iğnenin tepesini tek kanadını alıyorum. 7 tane trabzanımı dolduruyorum. Evet, 7 tane trabzanımı yaptım. Sıradaki topi topun tepe kısmına 1 2 3 dördüncüye sık iğne ile birleştiriyorum. Tığma ipimi aldım. 2 topi topun arasındaki sık iğnenin tek kanadını alıyorum. Tekrar 7 tane trabzanla dolduruyorum. Sık iğnelerin tek kanadını alıp 7 trabzan yapıyoruz. Topi topların tepe kısmına sık iğne yaparak birleştiriyoruz. Biraz dikkat ettikten sonra aslında çok kolay bir model. Şimdi tepesine batıyorum, sık iğne ile birleştirdim. Aradaki sık iğnenin tek kanadını alıyorum. 7 tane trabzanla dolduruyorum. Tepesine batıyorum. Araya topi topumu dolduruyorum. Kenar kısımlar önemli arkadaşlar. Şimdi tekrar kenar kısımların üzerinden geçeceğim. Yani tekrar anlatacağım. Tepesine batıyorum. Bakın şu şekilde artık modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Bakın arkadaşlar, ilk sırada ne yaptık? Sık iğne ile başladık. Sık iğne ile bitirdik. İkinci sırada ne yaptık? 3 tane zincir çekmiştim. Onu da bir trabzan sayıyorum. Onunla beraber 3 tane trabzan yaparak başladım. Sonunda da yine 3 tane trabzanımı yaparak bitirdim. Bu sırada ne yaptım? Sık iğne ile başladım. Yani zincir çektim. Hemen dibine sık iğne yaptım. Şimdi yine sıra sonunda şu yaptığım, en son yaptığım trabzanın tepesine sık iğne yaparak birleştireceğim. Yine ben sıra sonunda göstereceğim arkadaşlar. Bu sıranın sonunda da lütfen buraya dikkat edin. Çünkü en çok kafa karıştıran bölüm diğer topi top yeleğimde de burası olmuştu. Yine yorumlarda takıldığınız yeri sorabilirsiniz. Lütfen sorularınızı buradan, yorumlardan sorun arkadaşlar. Çünkü Instagram'da hem çok vakit kaybediyoruz hem de aynı soruyu mesela sormak isteyen başka bir arkadaşım o da yanıtını görüp buradan sizin sayenizde faydalanabilir. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar. Şimdi son topi topumun tepesine sık iğne ile battım. İpimi aldım. Aradaki sık iğnenin tepesine 7 tane trabzanımı yapıyorum. 3 4 5
6, 7. Burada 3 tane trabzan yapmıştık ya. Onun ilk baştakinin içerisine batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Döndüm. Bunu bir trabzan sayıyorum. En son yaptığım sık iğnenin tepe kısmına 2 tane daha yapıyorum. 3 tane trabzanım oldu. Şimdi bu sık iğnenin 1, 2, 3, dördüncüsünün tepesine batıyorum. Tığıma ipimi aldım. Aradaki sık iğnenin tek kanadına topumu yapıyorum. Bundan sonrası arkadaşlar, kaç santim yapacaksanız, hangi boyda yapacaksanız o kadar aynı işlemleri tekrarlayacaksınız. Sık iğne ile başladıysanız sık iğne ile bitireceksiniz sırayı. Trabzanla başladı. 3 trabzanla başladıysanız 3 trabzanla bitireceksiniz sırayı. Buna dikkat ederseniz zaten diğer yerler oldukça basit. Sık iğnenin tek kanadına 7 tane trabzan yapıyoruz. Topun üstüne trabzanla birleştiriyoruz. Hemen şöyle bir görelim. Bakın. Lütfen gözünüze zor gelmesin. İşledikçe eliniz alışıyor. Şu şekilde çok tatlı bir model. Pofur pofur kabarık bir model. Dediğim gibi artık bundan sonrasını istediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde öreceksiniz arkadaşlar. Bu sırada mesela son sıramızda mesela 3 tane trabzanla başladık. Sıra sonunda şuradaki sık iğnenin tepesine 3 tane trabzan yapıp bitireceğiz. Bu kadar. Dediğim gibi istediğimiz boyuta gelene kadar toplarımızı örmeye devam edelim. Ne kadar öreceğinizi eğer tablodan faydalanmak isterseniz videonun başında paylaşmıştım. Oradan ekran resmi alıp öreceğiniz ölçüyü yapabilirsiniz veya çocuğunuzun üzerinden deneyerek de ölçüsünü belirleyebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken tek nokta toplarınızın şu sırada, yani toplar buraya bakarken bitirmek. Mesela şurada arka tarafını başladım. Şu şekildeyken bitirmeyin. Şu şekildeyken bitirin. Yine eteğimi bitirdikten sonra ben size göstereceğim tam olarak nasıl olduğunu. Şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar toplarımı yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar, yeleğim bitti. Bu şekilde göstereyim size. Ben yakasına şu şekilde bir çiçek çalışması yaptım. Eğer dilerseniz yorumlarda yazarsanız bunun da yapımını paylaşabilirim. Çok tatlı oldu. Şu şekilde 3 tane düğme diktim. Her düğmemin arasında 6 tane sık iğne sırası var. Daha sonra topların şu seyrek olan yerlerinden arkadaşlar şu bel kısmına, roba kısmına kurdale geçirdim. Düğmelerinde ince düğme. Bu şekilde bitti. Toplam top sayımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane top sırası gittim. Zaten robanın ölçülerini de paylaşmıştım sizinle. Siz yine burayı bebeğinize, çocuğunuza uygun uzunlukta yaparsınız. Verdiğim ölçü tablosundan da yararlanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Bir önceki top modeli yeleğimiz kadar güzel oldu ve kullanışlı bir model arkadaşlar. Ben sık iğnelerimin arasından iliklerimi yaptım. Düğmelerim küçük olduğu için geçti. Sizler dilerseniz şuradan sık iğne ile bir sıra gidebilirsiniz. Oradan da ilik açabilirsiniz. Veyahut benim gibi böyle sık iğnelerinizin arasından geçecekse böyle de yapabilirsiniz. Yeleğimiz 3-4 yaş çocuklar için, hatta zayıfsa 5 yaş için de çok rahat olur arkadaşlar.
büyük çalıştık bu sefer. Hemen arkasını da göstereyim. Şu şekilde arka modelimizde böyle buradan kurdelemizi geçirdik. Kurdele geçirmek şart değil arkadaşlar ama daha güzel göründüğünü söyleyebilirim. Eğer elinizde varsa kesinlikle değerlendirin. Tabii daha güzel bağlayabilirsiniz. Şu an ben öyle bağladım. Dediğim gibi herhangi bir çiçek modeli de yapabilirsiniz veya bu çiçeğin yapılışını isterseniz eğer hem şöyle yakından çekeyim hem de yorumlara yazarsanız en kısa zamanda anlatımını gerçekleştirebilirim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.